Evet arkadaşlar, aydınlık alan mikroskobunu gördük. Alternatif olarak polarize, ışığı çift kırma, faz kontrast, canlı incelemeler yapan karanlık sağ ve faz kontrast mikroskoplarını gördük. Özel floresan maddelerle boyanan konfokal ve floresan mikroskoplarını gördük. Aradaki fark neydi? Konfokal derinliği de katarak optik odaklama sağlıyordu. Ve son aşamada elektron mikroskop ve atomik force mikroskop gibi 200 bin kat büyütebilen mikroskop türlerinin geliştiğini gördük. Şimdi bu yöntemlere biraz bakacağız. Histokimya, immünohistokimya, hibridizasyon gibi hikayelere kısaca bakacağız. Şimdi en temele döndüğümüzde canlılar organik ve inorganik moleküllerden oluşur. Tamam. Bunlar özgün kimyasal tepkimeler verir. Bizim organik moleküllerimiz neydi? Nükleik asitler, karbonhidratlar, proteinler, yağlar idi. Tamam, onlar dursun. Bunların hepsi kimyasal olarak farklı tepkime veriyor ve yöntem olarak geliştirilebiliyor. Doku içerisinde kimya temelli bu incelemelere histokimyasal, doku kimyası özellikleri, yöntemleri diyoruz. Hücre seviyesinde olursa sitokimyasal yöntemler diyoruz. Burada da ne yapıyormuşuz? Farklı maddelerin yerini saptamaya çalışıyoruz. Buna bağlı olarak organik moleküller üzerinden devam edelim. Bunlar asitik olabilir, bazik olabilir, nötr olarak sınıflandırılabilir. İlk dersimizde anlattığımız hematoksiler neozinde kısmen üzerinde durmuştuk. Asitik boyanın kendisi negatif yüklüdür. Yani anyoniktir. Doku içerisindeki pozitif alanları boyar. Katyonik bölgeleri boyar. Yani dokunun içerisinde proteinlerin amino grupları bu özelliktedir. Bu bölgeleri boyarlar. Eozin asitik bir boyaydı, kırmızı bir boyaydı, negatif yüklüydü. Asit baz tuzları oluşturuyor ya. Asitler bazlarla bazik özellikteki yapılar ile katyonik yapılar ile proteinlerin amino grupları ile reaksiyona girerek kırmızı boyamayı seviyorlar. Bu tür özelliğe asidofili, asiti sever yani proteinler amino gruplarından dolayı asidofil moleküllerdir yorumu da yapılabilir. Bizim mavi boyamız neydi? Bazik bir boyaydı. Hematoksiler. Kendisi pozitif yüklüdür. Yani katyonik bir boyadır. Doku içerisindeki negatif alanları boyar. Yani anyonik grupları boyar. Doku içerisindeki anyonik gruplar neydi? Bizim özellikle orada vurguladığımız nükleik asitlerin fosfat grupları anyonik özellik gösteriyordu. Dolayısıyla DNA, RNA gibi, çekirdek gibi ana bileşenleri mavi boyuyor idi. İşte bizim o klasik boyama yöntemlerimiz temelde hep kimya temelli, histokimya temelli boyama yöntemleri. Orada da ne demiştik? Bu mantığı algılayın. Yoksa kırmızı, mavi renklere takılmayın. Bu renk yeşil de olabilir, mavi de olabilir, sarı da olabilir, pembe de olabilir. Değişik renkler olabiliyordu. Yine organik moleküller içerisinde bağ dokuda yine anlatacağımız glikoz aminoglikanlar var. Sülfat grubu taşıyan organik bileşikler veya proteinlerin karboksil grupları da anyonik özelliktedir. Buralarda boyanabilir. Bazofil boyalar ile, bazik boyalar ile boyanabilir. Hematoksilen bu cümleyi anlatmıştık. Hematoksilen mavi boyar, çekirdeği boyar. İşte sadece hematoksilenle boyanmış bir yapı. Eozin yok. Hematoksilen çekirdeği, nükleosu mavi boyar. Bu boyada ise aynı yer sadece eozin ile boyanmış. Bakın çekirdekler belirgin değil. Kırmızı boyar, sitoplazmayı boyar. Biz ikisini birlikte kullanıyoruz. Çekirdeklerin görünümü şekli ne? Sayısı, miktarı ne? Çekirdek yoğunluğu ne? Çekirdekler nerede bulunuyor? Sitoplazmanın özellikleri ne? İşte bu ikisini birleştirdiğimiz klasik inceleme yöntemi dediğimiz rutin histolojik yöntem ortaya çıkmıştı. Sonra size floresan ve konfokalda özellikle anlatmaya çalıştığımız antikor tabanlı immünohistokimya dediğimiz teknikler var. Buraya bir bakalım. İmmünohistokimya ve veya hibridizasyon ne? Moleküller arasındaki yüksek çekimli etkileşimlere dayalı. Artı eksi birbirini çekiyor ya, bu mantıkta. Aynı yüksek etkileşimli yapılar var biyolojik numunelerin içerisinde de. Antijen, antikor. Vücuda dışarıdan yabancı bir madde antijen girdiğinde antikorlar gidip ona bağlanıyorlar. Veya DNA eşleşmesi. Bunlar komplementer, tamamlayıcı moleküller olarak da karşımıza çıkıyor. DNA-RNA eşleşmesi. Burada da komplementer, tamamlayıcı diziler var. İşte eğer bizim inceleyeceğimiz sistemde biz antijen ve antikoru kullanacaksak, bu temelli bir inceleme yapıyorsak immüno kelimesini başa getir. Veya DNA, RNA etkileşimli nükleik asit tabanlı bir inceleme yapacaksak burada da
hibridizasyon kavramını karşımıza geçiriyoruz. Burada immünohistokimya veya immünfloresan, immünohistokimya kavramlarına takılmayın. Onlar yeri geldikçe anlatılacak. Bir antikorumuz var. Bu antikor bir antijene bağlanır. Bu antikoru siz nasıl görüntülüyorsunuz? Floresan maddeyle görüntülüyorsanız immünofloresan. Şuraya pembe olan bir yere floresan bir madde boya takarsanız immünfloresan oluyor. İmmünositokimyada da eğer bir enzim takıyorsanız boyanır bir molekül olarak karşımıza çıkıyor. İmmünositokimya ifadesi var. Floresan hibridizasyon dediğimiz burada da tamamlayıcı DNA'ya floresan madde takıyoruz. Bu bizim bildiğimiz elimizle oluşturduğumuz tamamlayıcı bir DNA prop diye ifade ediliyor. DNA zinciri açılıyor. Bunun eşleniği DNA'nın hangi kromozomun hangi bölgesindeyse komplementer olarak oraya gidiyor. Ve diyoruz ki bizim aradığımız gen bölgesi burası. İşte fiş veya hibridizasyon veya antijen antikor temelli immünohistokimya aradığımız molekül hücrede var mı? Varsa neresinde? Hangi yoğunlukta? Bu yöntemler için özel histolojik teknikler geliştirilmiş durumda. Şimdi en çok kullanacağımız immüno kavramı, immünohistokimya, immünofloresan olduğu için burayı da bir slaytla genişletelim. Burası aslında immünolojide, lenfoid sistemde derinlemesine anlatılacak bir konu. Burada kısa bir giriş yapalım. Bir slaytlık, bir cümlelik. Zaten bu cümleler birbirinin aynısı. Sadece açtık. Ne dedik? Vücut kendi moleküllerini yabancı moleküllerden ayırt eder. Yani kendine ait olanları tanır, onları zarar vermemesi lazım. Verirse otoimmün sistem devreye giriyor hastalıkla. Vücut aynı cümle antijenlerle karşılaştığında kendine ait değil yabancı moleküllerle karşılaştığında antikorlar üreterek vücudun savunma sistemi devreye girerek bu yabancı molekülleri bizim köyden olmayan molekülleri yok etmeye çalışır. İmmün sistemin temel amacı, temel cümlesi, görevi budur. İşte aynı cümleyi açtık. Vücut antijenlerle, yabancı moleküllerle karşılaştığında antijene bağlanan özgün proteinler olan antikorları üreterek yabancı molekülleri yok etmeye çalışırlar. Biz bu özelliği biliyoruz, kullanmaya başladık ve kendi işimize yarayacak şekilde revize ettik. Ne yaptık? Bu antikor, bu antijeni tanımayacak, tanıyacak. O zaman ben bu antikoru gösterebilirsem mikroskopta, floresan maddeyle, floresan boyayla, immünohistokimyasal boya ve yöntemler ile gösterebilirsem aradığım protein hücrede, dokuda nerede bulabilirim? Temel mantığımız bu. Solid bir yapı, alerjen, antijenler gösteriliyor. Buna karşı antikorlar var. Bu antikorlar gidip bunlara bağlanıyor. Bakın burada farklı bir özellik, radyoaktif işaretleme yapmışlar. Bundan hiç bahsetmemiştik. Burada antikorlar radyoaktif olarak işaretlenmiş ve diyor ki bakın biz bu proteinleri aradık, bulduk ve bunlar burada bu yoğunlukta. Ne demiştik? İmmünohistokimya neydi? Dokuda bulunan bir antijenin gösteren spesifik bir antikor vardır. Bu antikor bu antijene gider bağlanır. İmmünohistokimya özgül proteinlerin aradığımız protein kimse bunun yerini belirlemek için antikorların kullanıldığı bir yöntemdir. Diğer asitler hangisindeydi? Hibridizasyon yönteminde kullanılıyordu. İşaretlenmiş antikorlar. Şu ana kadar size enzimden bahsettik. Hidrojen peroksidazda HRP. Floresan maddeden bahsettik. Radyoaktif molekülden bahset. Siz buraya altın da takabilirsiniz. Siz buraya gümüş de takabilirsiniz. Antikorları nasıl işaretliyorsanız o gider dokunun içerisinde proteinin bulunduğu yeri bulur ve tanımlar. Elimizde ne var? Bu protein var mı yok mu? Varlığını tanımlar. Bu proteinin lokalizasyonu neresi? Peroksizomda mı? Mitokondride mi? Veya hepatosit hücresinde mi? Fibroblast hücresinde mi? Hangi hücrede? Bu hücrenin neresinde? Veya yoğunluğu ne? Daha yeni başlamış, yeni sentezlenmeye başlamış, az miktarda veya çok yoğun miktarda bulunuyor şeklinde immünohistokimyanın mantığı, immün yöntemlerin mantığı bu. Varlığını, lokalizasyonunu, yoğunluğunu yorumluyorsunuz. Bunlar önemli bilgiler. Size burada holo ve monoklonal antikor kavramından bahsedecektik. Nedir bu? Şu elimizde gördüğümüz bir tane bakteri diyelim. Antijenik bir yapı, vücudun kendine ait olmayan. Bunun yüzeyinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı molekül var ve bunların hiçbiri bize ait. Siz bir antikor ürettiğinizde bu antikor gider şuradaki mavi üçgene bağlanabilir. Birinci proteine, birinci moleküle, birinci antijenik
özelliğe bağlanabilir. İkinciye bağlanabilir. Şuradaki beşgen şeklinde olan üçüncüye bağlanabilir. Yani siz bu bakteriyi arıyorsanız bu antikor bağlar, ikinci antikor bağlar, üçüncü antikor bağlar ama her biri farklı bir epitopundan. Basitçe ben size diyorum ki şu an siz sınıfta 100 kişilik bir grupsunuz. İşte bana mavi ayakkabılı olan insanları bulun dediğim, bana sarı şapkalı insanları bulun dediğimde hepiniz çıkıyorsunuz, mavi şapkalıları, sarı şapkalıları bulup getirmeye çalışıyorsunuz. İşte bu şekilde birden fazla bölgede bağlanabiliyor ise, birden fazla noktadan tanıyabiliyor ise çok bölgeden tanıyan poliklonal antikorlar diyoruz. Veya tek bir bölgeden tanıyorsa bunlara da monoklonal antikorlar diyoruz. Şimdi temel mantığımız ne? Biz genelde ratlarda, sıçanlarda çalışmalar yapıyoruz. Genelde bu insan da olabilir, fark etmez. Buradan bir proteini alıyorsunuz. Aktin dediğiniz, inceleyeceğiniz yapı protein neyse, araştırmak istediğiniz protein neyse bunu alıyorsunuz. Bunu izole ediyorsunuz. İzole ettiniz, bunu başka ikinci bir canlıya veriyorsunuz. Burada kullandığımız canlı tavşan. Burada primer antikorlar üretiliyor. Sıçanın aktin proteinlerine karşı tavşanda primer antikorlar gelişmeye başlıyor. Daha sonra yine kandan alıp izole ediyorsunuz. Poliklonal antikorlar elimizde var. Yani biraz önce bahsettiğimiz şu antikorlar, poliklonal antikorlar var. Bu antikorlara burada floresan madde eklemiş. Floresan madde eklediğinizde diyor ki sıçan hücresinde aktin proteini neredeyse bu antikor gidip o aktin proteinine bağlanır ve floresan ışıma verir ve görüntü elde edilir. Bu sistemde bir tane antikor ve bir tane boya var. Direkt immünfloresan yöntemi deniyor. Monoklonal nasıl elde ediliyor? Yani tek bir noktadan nasıl elde ediyorsunuz? Şuraları anlatmıştık. Sıçandan aktin proteinini aldık, izole ettik. Tavşana verdik. Tavşanda antikorlar üretildi ama üretilenler poliklonaldı. Yani atıyorum 10 tane plazma hücresi her biri bir antikor üretiyor. Ve bunların hepsi birlikte kana verildiği için polo olarak ifade ediliyor. Ben bu tek bir plazma hücresini buluyorum. Tek bir lenfositi buluyorum. Antikor üreten hücreyi buluyorum. Bir kanser hücresiyle birleştiriyorum. Hibrit hücreler oluşuyor. Besi yerinde özel olarak tek bir antikor üretiyorum. Yani şurada sadece şu mavi üçgenlere bağlanan spesifik başka yere bağlanmıyor. Tek bir bölgeye bağlanan antikorlar üretmeye başlıyorum. Temel mantığımız aynı. Yine bu antikorlara floresan madde ekledik ve gitti. Sıçana verdiğimizde ratlarda aktin proteinlerin bulunduğu yerleri bağladı. Daha önceki görüntüler vardı. Oradan bakarsınız. Aynı mantık. Bu da direkt immünfloresan. Bir önceki de direkt immünfloresandı. Bu da direkt immünfloresan. Aradaki fark ne? Aradaki fark poliklonal antikor kullanıldı. Aradaki fark monoklonal antikor kullanıldı. Ama bu sistemin bir dezavantajı var. Yani hafif puslu görüyorsunuz. Ya orada birileri var ama var mı yok mu emin değilim gibi bir durum devreye giriyor direkt sistemde. Yani immünfloresan da olsa, immungold da olsa direkt sistemde siz bu şekilde bağlayıp gösterebiliyorsunuz ama çok da emin olamıyorsunuz. Hafif flu görüntüler elde ediliyor. Bunu geliştirmek için arkadaşlar şunu yapmışlar. Demişler ki biz ikili adıma geçelim. Birinciden rattan bir proteini alalım. Buna karşı antikor üretilsin. Sonra ikinci hayvandan da bu antikoru alalım. Üçüncü hayvana verelim. Üçüncü hayvanda da buna karşı antikor geliştiririz. Yaptığımız sistem bu. Primer antikor var. Primer antikoru kim üretiyor? Tavşan. Sekonder antikor var. Sekonder antikoru kim üretiyor? Keçi. Burada ikili bir görüntüleme sistemi oluştu. Buna da direkt değil, indirekt immünfloresan yöntem diyoruz. Amacımız aynı. Ratta bulunan, sıçanda bulunan aktin proteinini önce birinci hayvandan elde ettiğimiz antikorla bağlayacağız. Sonra ikinci hayvandan elde ettiğimiz antikor ile bağlayacağız. Böylelikle daha güçlü, daha parlak, daha görünür bir görüntü elde etmeyi amaçladık, hayal ettik. Buna da ikili doğrulama, ikili kontrol, ikili boyama, ikili antikor veya indirekt floresan yöntemi diyoruz. Tabii zaman içerisinde bu daha da geliştirir. Özel bir iskelet üzerine birden fazla protein bağlanıyor. Antijenik yapımız vardı. Primer antikor gelip buna bağlanıyor. Daha sonra da bunun daha iyi görünebilir hale gelmesi için
Aynı şey antijen, primer antikor ve sekonder sistemde daha iyi görüntü alınmasını sağlayan sistemde artık sentetik yapılar devreye girdi. İkinci antikorumuz, keçiden elde ettiğimiz antikorumuz geliyor buraya bağlanıyor. Bu HRP ne? Hordiş peroksitaz dediğimiz bu. Peroksiti veya DAP'ı verdiğiniz zaman kahverengiye boyuyor. Burada ne kadar çok enzim var ise boya reaksiyonlu DAP bu kadar belirgin oluyor. Yani bir tane var ise şurada bir tane var. Bir tane floresan koyuyorsunuz, bir tane gözüküyor. Ama adam emin olmak için buraya 20 tane floresan veya 20 tane boyama özelliği koymuş. Burası çok daha belirgin görünür hale geliyor. Birazdan slaytlarımızda da göreceğiz. Floresan yerine peroksitaz enzimi bağlayabilirsiniz. Buna immünoperoksitaz metodu denir. Direkt immünoperoksitaz metodu olduğu gibi indirekt immünoperoksitaz metodu da vardır, kullanılır. Bunların yerine altın bağlayabilirsiniz. Immungold metodu denir. Şurada altın bağlamışız. Direkt Immungold veya indirekt Immungold metotları tek antikorla, iki antikorla hücrede aradığımız proteinin yerini bulmaya yarayan sistemler var. Şimdi bunlar teorik kısımlardı. Hadi gelin görsellere bakalım. Ne var elimizde? Elimizde bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Altında kolon kanseri yazıyor da. Aradığımız kimmiş? Aradığımız Ki67 diye bir protein var. Bu protein sadece çoğalan hücrelerin çekirdeğinde bulunuyor. Şimdi adamın kalın bağırsağından biyopsiler aldık ve immünohistokimya ile boyadık. Bakın açık boyanıyor dediğim şu. Bakın şu okun ucundaki boyama özelliğine bakın. Hafif bir boyama var. Boyama kalıntısı mıdır, artefakt mıdır emin olamıyorum. Bakın şurada yine aynı şekilde. Yani bence boyanmış diyebilirim. Hafif boyanma veya boyadan emin olamama veya artefakt dediğimiz konular devreye giriyor. Ben bunu bahsettiğim bu indirekt boyama yöntemlerini veya özel iskelet dekstrans sistemlerini de kullanan yapıları kullandığımda şuradaki gibi çok belirgin kahverengi alanlar görüyorum. Bakın artık şunu diyebilirim. Arkadaşlar bu Ki67 boyasının kesin boyanmış hali. Ve bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hücre direkt mitoz geçiriyor. Çekirdekleri bölünmüş. Çoğalan hücrelerdeydi ya. Bir yerde bu kadar çok mitoz olmaz. O zaman muhtemelen burada kanser riski yüksektir diye yorum yapıyorum. İşte hafif boyama ne? Flu olarak görünüyor. Tam emin değilim ifadelerine bu yorumlar için. Mesela burada da P53 var. P53 kimmiş? DNA hasarını gösteriyor. DNA hasarı demek mutasyon. Mutasyon demek kansere gitme riski demek. Ve ben burada P53 boyasını gösteren, P53 proteinini boyayan bir immün boyama yapmışım. İşte şunu diyorum. Şimdi bu boyandı mı boyanmadı. Şurası boyandı mı boyanmadı mı? Emin olamıyorum. Direkt yöntemin dezavantajı bu. Hafif olup çok belirgin olmayan şaibeli bilgiler veriyor. Ama indirekt yöntemleri, ikinci antikor ve diğer gelişmiş yöntemleri kullandığında şuradaki gibi çok belirgin boyamalar olmaktadır. Burada da immünohistokimya ile alakalı kısım bu. Floresanda da aynı mantık söz konusuydu. Mitokondri proteinlerini boyamışız, plazma proteinlerini boyamışız. Hücreleri floresan mikroskop veya konfokal mikroskopla aradığımız proteinler burada nerede var? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bugünlük de bu kadar.